Merhabalar. CAD Assist sisteminde serilendirme işlemlerini Düzetek modeli üzerine uygulamasını bu videoda gerçekleştireceğiz. Çalışacağımız modelimizi çalışma alanımıza çağıralım. Design oku diyerekten model numaramızı yazıp yanına yıldız yazıp Enter'a bastığımız zaman modelimizi seçip aç diyoruz ve kalıp parçalarımız ekranımıza geliyor. Serilendirme işlemi için bir ön hazırlık aşamaları var. Bunlar 3 adet basamaktan oluşuyor. Birincisi dikiş paylarını gizle. İkincisi simetri varsa kapat. Simetri kalıp simetri çizgisi kaldırı tıklıyoruz. Ve ilgili kalıp parçanın üzerine gelip sol tık yaparak herhangi bir o kalıp parçasının çizgisini parlatıp simetri çizgileri kaldırıyoruz. Üçüncü aşamada da pensel var ise kapatılması gerekiyor, açılması gerekiyor. Pens aç kapa yaparak o kalıp parçalarının pens çıtlarını parlatarak pensleri açıyoruz. Şimdi ise ön kalıp parçasından serilendirme işlemine başlayabiliriz. X ve Y koordinat düzlemindeki orijin noktasını en uygun noktaya referans alaraktan mesela burası için ön orta ve belin kesiştiği nokta serilendirme işlemine başlayıp saat yönde ilerleyeceğiz. Serileme kural editörü fonksiyona basarak nokta üzerine gelip sol tık yaparak seri giriş değerlerini yapacağımız penceremiz açılıyor. Burada X ve Y olarak yazan satırların karşılığını dolduracağız. Ana bedene herhangi bir değer girmiyoruz. Büyük bedenlere yönelik, onların ilerleyişe yönelik artı veya eksi değerleri yazacağız. Artıları hususi yazmamıza gerek yok. Sadece eksi değer var ise bunları eksi yani negatif olarak yazabiliriz. Şimdi bu nokta ölçü tablosunda herhangi bir noktadan etkilenmiyor. Yani bu noktanın x'i ve y'si 0. Bunun için bedenlerin hepsine 0 yazmam lazım. Kutucuklara tıklayıp değeri girerek 0 yazıyorum. Eğer ki tüm kutucuklara aynı değeri gireceksem o zaman hepsini sol tıklayıp seçip 0 yazıp Enter'a basabilirim. Sonraki seri noktası pens noktası. Pensleri en son serileyelim. O yüzden sonraki serisiz noktaya diyerekten diğer bel köşe noktasına geldim. Bu nokta y yönünde bel genişliğine etkilenir. X yönünde ise 0'dır. O zaman bunun x'ine 0 yazalım. Ölçü tablosunu incelediğimiz zaman bel genişliği bedenler arası 2'şer santim değişmekte. Bu durumda genişlik ölçüsü olduğu için 2'yi 2'ye böldüm. 1 santim. Her bedende o zaman 1 santim olacak şekilde y yönünde hepsine 1 yazabilir. Burası artık penslerden ziyade basen köşe noktası ve sonraki dediğimiz için. Bu nokta x yönünde basen düşüklüğüne etkilenir. Y yönünde basen genişliğine etkilenir. Basen genişliği ölçülerin bedenler arası farkına baktığım zaman her bedende 2'şer santim değişiyor. O zaman seri farkı 1 olacak anlamına geliyor. X yöndeki ölçüsü için de basen düşüklüğü ölçüsüne bakıyorum. Burada sadece 40 bedende 0,5 santim değişecek. Bir de 44 bedende 0,5 santim değişecek ölçü tablosuna göre. O zaman 34-36 için 0, 40 bedendeki 0,5 yazıp Enter'a bastım. Aynı zamanda 44 beden için 0,5 yazıp Enter'a bastım. Sonraki dediğimiz zaman etek ucu noktası. Burası X yönünde ürünün uzunluğu yani etek uzunluğu kadar Y yönünde de etek genişliği ölçüsünden etkilenecek. Bu nokta etek genişliği ölçüsüne baktığımız zaman ölçü tablosunda her bedende 2'şer santim değişiyor. O zaman bu ne demek oluyor? Y yönünde 1 yazacağız demek oluyor burası için. X için de ürünün boy uzunluğuna bakıyoruz. Ve burada baktığımız zaman da bedenler arasında 34-36 arasında 2'şer santim hareket ettiğini görüyoruz. O zaman buraya 2 yazıp Enter'a bastık. Ve 42'de 2 santim hareket ettiğini görüyoruz. O zaman yine Enter'a 2 yazıp sadece 42'nin kutucuğunu Enter'a
basıyoruz. Sonraki nokta dediğimiz zaman etek ucu diğer noktasındayız. Bu nokta x yönünde sadece hareket edecek. Y yönünde hiçbir şekilde hareket etmeyecek. Ve biraz önceki aslında noktanın x yönündeki aynı değerini hareketi yani eteğin boy uzunluğunu etkileyecek anlamını taşıyor. Ve bu nokta zaten bir önceki noktayla aynı x'e sahip olmalı ki etek hattı çizgisi düzgünlüğünü korusun. Şimdi sonraki dediğimiz zaman geldik pens noktalarına. Penslerin y yönündeki hareketleri şu bel ucu noktasının seri değerinin yarısı kadar hareket ediyor. Ve bu da aslında şu demek oluyor. Yani pensin buradaki seri değeri bel genişliğinin 1/4 kadar hareket ediyor. Bel genişliği farkları 2'şer santimdi. Zaten 4'e böldüğümüz zaman 0,5 yapar. Aynı zamanda şu an üzerine bulunduğumuz mouse'a noktanın seyri değeri 1 santimdi. 2'ye böldüğümüz zaman 0,5 yapar zaten. Yani y yönünde hepsi 0,5 olacak. Pensin delme noktasının y'si de zaten aynı hareket etmesi gerekiyor. Yani 0,5. Sadece bulunduğumuz noktanın pens uzunluğundan hareketi var mı diye hemen ölçü tablosunda pens uzunluğu değerine bakıyoruz. 0. O zaman bu noktanın x'i 0. Bu noktada zaten pensin diğer ucu yani bir önceki noktaya yazdığımız y yönündeki gibi hareket etmesi gerekiyor. Şimdi yaptığımız seriyi görmek istiyorsak serileme, kalıp serilemeye basıyoruz ve kalıp üzerinde sol tık yaptığımız zaman seriyi görebiliyoruz. İçteki şekil ya da çizgiler, yazılar varsa bunları serilendirelim. Şimdi bunların serisi için de serileme kural editörünü seçebiliriz. Aynı zamanda bu içteki çizgilere en uygun noktalar var ise o serilediğimiz noktayı kopyalayıp bunların serisine yapıştırabiliriz. Bunun için mesela etek ucu şu noktasını referans alabiliriz. Yani serileme, eleman kuralı kopyala diyelim. Kopyalayacağımız noktaya sağ tık yapıyoruz. Zaten numarası mesela açıldı. Yapıştıracağımız noktaya sol tık yapıyoruz. Bakın yapıştırdıktan sonra bunun da numarası -1 oldu. Aynı şu an fonksiyon üzerinde kopyalamış durumdayım. O zaman diğer yapıştıracak noktaları da sol tık yapayım. Ve hepsini aslında serisini hazırlamış oldum. Şimdi kalıp serilemeye tıklayıp içerideki çizgilerin de serisini bu şekilde görebiliyoruz. Ön kalıp parçasının serisini bitirdik. Şimdi gelelim arkaya. Şimdi arka kalıp parçasının serisini önceki gibi sıfırdan yapabilirim. Yani serileme kural editörü seçerek. Aynı zamanda arkanın kalıp parçası ile ön kalıp parçası arasında aslında herhangi bir şu an farktan ziyade benzerlikler fazla. Ve bu durumda o zaman öndeki seri kopyalarını arkaya yapıştırabilirim. Serileme, eleman kuralı kopyala seçtim. Burada dikkat etmem gereken şey kopyaladığım nokta ile yapıştırdığım noktanın birbirine aynı hizada olması. Yani bu ne demek oluyor? Şu an etek ucunu kopyaladım, sağ tık yaptım. Yapıştıracağım nokta aynı nokta olmalı. Sol tık yaptım. Saat yönde ilerleyelim yine karışıklık olmaması açısından. Sağ tık, sol tık. 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 Zaten yapıştırdıktan sonra da o noktanın hemen numarası atanmış oluyor sistem tarafından. Aynı şekilde iç noktadaki çizgilerini de yapabilirim. Bunu arkanın kendi içerisinde yapayım. Serileme, eleman kuralı kopyala. Mesela bu noktayı seçerekten içerideki yazıları ve çizgileri yapayım. Fermuar yazısı içinse ise şu noktayı baz alayım. Sağ tık, sol tık, sol tık yaptım. Arkanın serisinde şimdi kalıp serileme yapıp gördüğümüz zaman olup olmadığını fark edebiliyoruz. Olmuş. O zaman bu ne demek oluyor aslında?
ön kalıp parçasıyla arka kalıbın serilerini bitirdik. Şimdi gelelim kemer için. Kemer için de sevgili arkadaşlar sadece kemer çizim kalıbını kullanalım, serilendirelim. Çizim kalıbından da daha sonra tela, hizar ve kesim kalıplarına seriyi kopyalayalım. Şimdi o zaman kemer çizim kalıbını önümüze getirelim. Şimdi kemer çizim kalıbının serisine başlamak için yine serileme kural editörüne tıkladım. Başlangıç noktam da burası olsun. Şimdi kemerdeki bu nokta zaten x yönünde hareket edecek ve bel genişliği ölçüsü kadar hareket edecek. Bel genişliği ölçüsü 2 santimdi. O zaman 2 santim yazıp enter'a bastım. Kemer eninde herhangi bir değişiklik yok. Yani tüm bedenlerde aynı. O zaman bu nokta y yönünde hareket etmeyecek. Sonraki nokta dedim. Yine burada x ile bir önceki noktanın aynısı. 2 yazıp enter'a bastım. Sonraki nokta dedim. Şimdi bu nokta ise eksi x yönünde hareket edecek. Çünkü büyük bedenler burada eksi x yönünde çizime yapılacak anlamına geliyor. O zaman burada x kutucuklarını eksi 2 yazıp enter'a basıyorum. Sonraki dediğim zaman yine aynı şekilde eksi 2 yazıp enter'a bastım. Kemerin de serisini yapmış olduk. Şimdi öncelikle bir serimizi görelim. Daha sonra içerideki çizgilerin de serisini yapabiliriz. Bunun için bu çizgileri aslında bu çizgi için şu noktalar, bu çizgi içinse soldaki noktaları referans almamız daha mantıklı. Kemer çizim yazan ifadelerde ise tam ortada. Yani bunların serisinin 0 olması daha mantıklı. O zaman bir kural editörünü seçelim. Bu noktaların serisini 0 olarak tanımlayalım. Şimdi ise serileme, eleman kuralı kopyala diyelim. Bunların serisini de bu şekilde yapıştırdık. Şimdi serileme, kalıp serileme deyip seriyi açalım. Ve burada gördüğümüz gibi iç çizgiler herhangi mesela kemer çizim yazısıyla çakışmayacak şekilde gayet güzel bir şekilde serilenmiş olduğunu görüyoruz. Şimdi bu çizim kalıbını kullanaraktan da diğer kalıp parçalarını serileyelim şimdi. Diğer kalıp, kemer kalıpları. Öncelikle şu alanımızı biraz büyütelim. Serileme, eleman kuralı kopyala dedik. Kopyaladık. Şimdi geldik, yapıştırdık. Hatta iç çizgiye de yapalım aynı şeyi. Sırayla. Önemli olan sırasını dikkatli davranmak. Evet, bu tarafların yapıştırmasını bitirdik. Şimdi tekrar fonksiyona girip şimdi de sol tarafı kopyaladık. Şimdi yapıştırma sol tık. Şimdi ise fonksiyondan çıktık. Tekrar girelim. Yapalım. Bu sefer de yazılara olan kısımları kopyalayın. Şimdi tamam. Ve kalıp serilenmesini mouse'un ortasıyla bu sefer tüm hepsini aynı anda görmek için seçtim. Sol tık dediğim takdirde de bütün ne yapıyoruz? Kemer parçalarının serilendirini görebiliyoruz. Bütün kalıpların serisine aynı anda bakalım. Bunun için kalıp serilemeyi seçtik. Ekranın boş bir alanında hepsini seçebileceğim şekilde mouse'un orta tuşuyla basıyorum. Bir seçim pencerem açılıyor. Tüm kalıpları içine alıp sol tıkla bırakıp şu an hepsi seçilmiş oldu. Ve sol tık yaptığım takdirde de tüm serileri görebiliyorum.
Serileri bitirdim yani. O zaman şimdi ne yapayım? Hazırlık işlemi olarak yaptıklarımı bu sefer bitiş işlemleri olarak yapayım. Bunun için ne yapmam lazım? Öncelikle pensleri kapatalım. Simetrileri seçelim. Önde vardı ve kemerlerimiz de var idi. Ve dikiş paylarını da açalım. Ve bu kalıp parçasını buraya alayım. Şu 3 tanesi ana kumaşından kesecek olduğum kalıplarım. Burası bir çizim kalıbım. Bu tele kalıbım. Bu da kemer hizar kalıbım olmak üzere tüm parçaları sterilendirme işlemini yapmış oldum. Design kaydet diyelim. İşlemimizi tamamlayalım.